Her otomobilde olduğu gibi bunda da bir özellik var. Vurunca duruyor bu araba. Vurunca duruyor mu? Abi bak çok güzel algıladı. Kamera düştü. Bu kadar G'ye kamera dayanmadı. Evet, ESP'yi kapatmayın. Fren testi şimdi. Çok güzel bir şekilde durdu. Dörtleri yaktı. Yani Sağda oturan yolculara hak verdim gerçekten. Hepiniz hakkınızı helal edin, özür diliyorum. Bunu benim hanım öğrenmesin. arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Konya'dayız. Süleyman Bey ile birlikteyiz. Oğlu Ali Instagram'dan bana yazdı. 13 yaşındaymış. Ben biraz daha büyük tahmin ediyordum. Hatta buraya geldiğim zaman Süleyman abiyi de abi diye hitap edeceğim abi sana müsaadenle. Dedim ki herhalde daha büyük bir abiyle tanışacağım. Yaşıtmışız. Evet. Onu da öğrendik. Akranmışız. Aynen. İşte bizim aracımız var. Test eder misiniz dedi. Yanaklarından sıkıyorum Ali'nin de. Çok teşekkür ediyorum. Böyle bir şeye vesile oldu. Abi öncelikle hoş geldin diyeyim. Siz de hoş geldiniz Konya'mıza. Çok teşekkür ederim. Çok Böyle sağ iş olun. için geldiniz. Yani Ayağınıza sağlık. Ben de misafirperverliğiniz için öncelikle çok teşekkür ederim. Göreviniz. Çok sağ olun, çok sağ olun. Gerçekten çok güzel bir deneyim oldu. Sabahtan beri işte yola çıktık geldik. Güzel bir şekilde ağırladınız bizleri. Şimdi inşallah aracın testlerine başlayacağız. Sizi hemen kısa bir tanıyalım mı abi? Ben Süleyman Özpala. 1982 Konya doğumluyum. Mobilya imalat üzerine iş yerimiz var. Konyalıyım. Çok güzel. Evli, 3 çocuklu bir bayanın kocasıyım. Bahsedeyim. Bu şekilde yani kısa girmek istedim. Tamam. Arabanın içinde de hemen konuşuruz ama BYD Han almışsınız. Daha önce hangi araçları kullandınız? Yani bunu da merak ettim. Yolda konuştuk ama belki de duymak isteyenler var. Araçlarda BMW 520, Mercedes E-kasa, Audi A6. En son bundan önceki arabam Volvo S90. S90'dan Han'a geçtiniz. Evet, S90 gibi bir arabadan Han'a geçtim. Güzel. Yorumları açığız değil mi abi? Yorumlar evet. Aynen. Ama ben hani şöyle yolda biz gelirken tabii biraz muhabbet ettik. Yani deneyimleri çok güzel. Ben de aracın içine ilk defa yani geldim, bindim. Beni de gerçekten cezbetti araç. Hem böyle fiyatıyla, şimdi fiyat deyince de diyecekler ki BYD'nin şöyle vergisi var, bilmem ne var. Evet, benim işim arkadaşlar araçları test etmek. Evet, BYD pahalı satıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama bunun şikayet edilecek yeri YouTube ortamı değil. Gidin mesela bunu işte Ticaret Bakanlığı'na yazın, CİMER'e yazın, başka yerlere yazın. Bizim işimiz aracı test etmek. Hiçbir firmayla da zaten bir bağlantımız yok. Olmadığı için de böyle zaten takipçi, dostlarımız, arkadaşlarımız sayesinde rahat rahat anlatıyoruz. Hiçbir arabayı övmüyoruz. Tarafsızca. Bir de bugün güzel yanımız sizin kullanıcı deneyimleriniz çok önemli bizim için. Onları da bizle paylaşacaksınız. Çünkü kanalın adı Paylaşıyorum. Paylaşıyorum evet. Yorumlar izliyoruz, takip ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlara tavsiye ediyorum. Çok sağ olun. O zaman ben hemen anahtar tasarımıyla ve dış tasarımla başlayayım. Siz de arada böyle eksik kaldığım yerler olursa tamamlarsanız tabii ki memnun olurum. Memnuniyetle. O zaman görüşeceğiz içeride. Görüşeceğiz. Her zaman olduğu gibi anahtar tasarımıyla başlayalım. Anahtarımız BYD'den, daha önceki testlerimden hatırlarsınız aynı anahtar kullanılıyor. Uzaktan çalıştırma fonksiyonumuz var. Aracın yanına yaklaştığımızda kapılar şöyle bir dışarıya gelmesi lazım. Onun ayarı falan da vardı herhalde değil mi? Onu içeride bakarız. Muhtemelen şu anda o ayar kapalı. Kapı kolları dışarı çıkıyor ve içeriye giriyoruz. Bastırdık. Kornasını çaldı. Kapı kolları tekrar içeriye girdi. Uzun süre açma düğmesine bastığımda camları açıyor. Sunroof'u açmadı. Ama sunroof açılmış olsaydı onu kapatacaktı. Bastım, kapattım. Burada kalsın, biraz sıcak. Arabada siyah bu arada ve 3 tane renk seçeneği var. Siyah da gerçekten ağır durmuş. Zaten BYD'nin E segmenti bir aracı. Hakkını vermiş çoğu yerde. Sizler de birazdan şahit olacaksınız. Kumanda üzerinden aracı çalıştırabiliyoruz. 10 dakika sonra tekrar stop ediyor. Çalıştırmak isterseniz tekrar kumandadan çalıştırabilirsiniz. Fakat uzaktan bağlanabilirlik özellikleri de var. Cep telefonunuzdan aracın kapılarını açarsınız, kapatırsınız. Lastik basınçlarınızı görürsünüz. Batarya şarj durumunuzu görürsünüz. Kaç kilometre menziliniz var onları görürsünüz. Aracın nerede olduğunu görmek gibi diyelim bilgilerin çoğuna ulaşabiliyorsunuz ve çok güzel, çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Kapatma düğmesine bastım. Çok hızlı. Camları falan kapattı. Gayet güzel. Şimdi hemen tasarıma geçelim. Hemen şimdi size bir karşılama yaptırarak başlatayım. Işıklandırmaları çok güzel. Şu an kapattım, açtım. Açtığımda da görsel bir şov yapıyor ve ışıklar böyle tek tek açılıp kapanıyor. Şöyle bir daha yakından alacağım onu. Kapanırken bu şekildeydi. Açtım. Evet, bunun
Nasip olursa belki gece çekimlerini de alırım. Ön tarafta çok güzel hatlar var. Araç siyah fakat sedefli siyah ve çok güzel parlıyor. BYD'nin her zamanki bu okyanustan esinlenmiş tasarım dilini görüyoruz. Ön tarafta aerodinamik parçalar var. Şurada aerodinamik güzel bir parça var ve frenlerin havalandırması için buradan bir kanal geçiyor. Ön tarafta 4 tane sensör var. Diğer modellerde hatırlarsanız 2 tane vardı. Biraz böyle sıkıntı yaşıyorduk. Özellikle park manevralarında. Ön tarafta bir kameramız, radarımız ve BYD'nin önden komple uzanan güzel bir hattı var burada. Çizgileri gerçekten hoş, güzel. Farların uzun far asistanı da var tabii ki. Yan tarafa geldiğimizde daha güzel şeyler görüyoruz. Michelin 245-45-19 ve şöyle önce diskleri göstereyim. Delikli bir tasarım var ve Brembo fren sistemi var. Fren sistemini gerçekten merak ediyorum. Havalandırma çıkışımız burada bulunuyor. Şuradaki malzemeler de güzel. Elektronik kontrollü bir amortisörümüz var. Önde çift bağlantılı bir sistemimiz bulunuyor. Ara çekimlerini onların alır girerim. BYD Design ve buradaki yine kullanılan renkler çok hoş olmuş. Aynalar üzerinde sinyalimiz, kameramız ve refakat aydınlatma ışığımız bulunuyor. Yan taraftan yine baktığımızda şık, güzel bir tasarım olduğunu görüyoruz. Alt tarafta da yine farklı parçalar kullanılarak hareket katılmış ve burada bakın yine okyanustan ilham alınmış diyelim. Farklı desenler kullanılmış. Arka tarafa geldiğimizde D sütununda yine burada güzel bir tasarım unsuru görüyoruz. Üst tarafta bir sunroofumuz var. Anten bulunmuyor bu araçta. Anten nerede? Şuradaki camın içerisinde, o şekilde söyleyeyim. Arka tasarıma geldiğimizde yine burada da çok güzel karşılama ve uğurlama yapıyor. Hemen onları göstereyim. Bunların da ara çekimlerini özellikle akşam almaya çalışacağım. Build Your Dreams, yani hayallerini inşa et yazısı var. Han ve 3.9 saniye yazısı var burada. Fakat Süleyman Bey bunların iptalini gerçekleştirmiş. Böylelikle çok daha güzel bir görüntü, sade bir görüntü elde edilmiş. Arka tarafta kameramız, 4 tane sensörümüz var. Burada bakalım sahte bunlar. Evet, sahte hava çıkışlarımız, reflektörümüz, geri görüş ışığımız ve sis farlarını da gösteririm. Sis farlarını özellikle gerekmedikçe kullanmayalım diyelim. Ve burada da yine aerodinamik bir yapının olduğunu görüyorum. Ve alt tarafta reflektöre benzeyen çıkışlar da kullanılmış fakat çok fazla bir abartı yapılmamış sınıfı gereği. Hemen alta bakalım. Aracın altı tamamen kapalı ve 4 çekerli bu araç. Arka tarafta da bağımsız süspansiyon kullanılıyor. Şöyle ön tarafa doğru geçelim. Batarya bloğunun olduğu yerde tamamen kapalı. Aracın altı güzel bir şekilde kapatılmış. Sağ tarafta şarj portumuz bulunuyor. Üst taraf AC, alt taraf DC için kullanılıyor. Şarjla ilgili bilgileri aracın içerisinde vereceğim sizlere ve şuradaki tasarım da köpek balığı yüzgeçlerinden alındığını söyledi Süleyman Bey. Onu da eklemek istedim. Bu arada lastikler Michelin Pilot Sport 4 bijon kapakları gizli jant tasarımında çok beğendim. Efsane bir tasarım olmuş. Şöyle araca yandan bir bakalım şimdi. Bir de bu açıdan göstereyim. Aerodinamik bir yapı var. Aerodinamik demişken aracın sürtünme katsayısı 0.233. Böylelikle sessiz ve verimli bir sürüş elde edecektir diye tahmin ediyorum. Bagajı ayağımızla açamıyoruz. Şurada göstereyim, düğmesi var, ona basıyoruz. Elektrikli olarak açılıyor. 410 litrelik bir bagaj hacmi var. 410 litre bu segment için gerçekten küçük diyebiliriz. Büyük bir bagajı yok. Çok kullanışlı da değil. Onu da söyleyeyim çünkü yükleme alanı biraz dar, içi de biraz dar. İçindeki malzemeleri şöyle alayım. Onlardan da bahsedeceğim. Malzeme kalitesi gerçekten güzel. Şuraların kapalı olması güzel. Dynadio ses sisteminin subwoofer'ı burada bulunuyor. Şurada bir kapak var. Eğer elektronik olarak şarj aleti çıkmazsa buradan erişim sağlıyorsunuz. Koltuk arkasından buraya bir erişim olacaktır. Ve şöyle göstereyim. Üst tarafta 2 tane aydınlatma ışığımız var. Buralar kapalı. Gerçekten güzel düşünülmüş. Şöyle sol tarafta bir girinti var. Buraya da malzemelerinizi koyabilirsiniz. Kaldırdığımda lastik tamir kitini görüyorum. Bunun altında açamıyoruz. Kaza anında kullanmak için de burada bir yeleği bulunuyor. Bu da güzel düşünülmüş diyelim. Üst tarafta bir reflektörümüz var. Bagajımızı buradan kapatıyoruz. Buraya bastığımızda hem bagajımızı kapatıyor hem de aracı kilitliyor. Şimdi bir sıkışma testi yapalım. Bastım, kapanıyor. Yerleştirdim. Biraz sıktı abi. Çocuklara dikkat et. Koltukları yatırayım dedim ama koltuklar yatmıyor. Sadece şöyle sırtlıkları ayarlanıyor. Onu da buradan ayarlıyoruz. Süleyman abi şimdi bana yardımcı oluyor sağ olsun. Şuradan çekiyoruz. Koltuk dikleşiyor. Orta tarafı yatırdığımızda burada bir menümüz var. Kol dayağımız var. Buraya geleceğiz. Buradan da
arkaya erişim var. Malzemelerinizi buradan alabilirsiniz ya da uzun bir malzemeniz varsa burada taşıyabilirsiniz. Arka koltukları yatırmayı bu araçta düşünmemişler. Çünkü D segmenti, çok da fazla bir yorum yapmayacağım. İlk defa bir D segmenti araç test ediyorum. B'ye de böyle uygun görmüş. Biraz gölgeye geçtik. Çok sıcak. Araç da şu anda çalışıyor. İçeriği biraz soğutuyoruz. Neler var onu anlatalım derken burada bir mesaj çıktı. Buldum yazıyor. Oğlumun yazısı o Ali. Ali ne yaptın sen burada? Ne buldun? Telefon saklamıştım. Telefonu buraya mı sakladınız? Evet, telefonu elimden almıştım. Ah Ali ah. Sağ olsun. Neyse o telefonla bana ulaştı Ali. Teşekkür ediyorum. AC kablosu var burada şarj etmek için. Diğer tarafta ne var? V2 elimiz bulunuyor. Yani araca takıyoruz burayı. Buradan 220 volt alıyoruz. Bu da çok güzel bir özellik. Ekipmanlarınızı şarj edebilirsiniz ya da mesela pikniğe gittiniz. Piknikte kullanabilirsiniz. Diğer aparatımızda normal 220 volt şarj aparatı. Açayım mı abi bunda? Kaliteli yapmışlar ya. Vallahi açılmasın diye yapmışlar. Buradan 220'ye bağlıyoruz. Buradan 115 volt aracı şarj ediyoruz. Hemen söyleyelim 11 kW'la şarj ediyor. Biraz düşük. Yani aracın modeli, teknolojisi, segmenti düşünülürse 11 kW düşük, biraz daha uzun sürüyor. Koyalım bunları da ve aracın içine geçelim. Bunları da çöpe atmıyoruz ha. Gelelim arkadaki yaşam alanına. Evet, oturma pozisyonu şu an itibariyle biraz daha böyle geride ama dediğim gibi ben bunu biraz daha şöyle dik pozisyona alabilirim. Gayet güzel. Şaft tüneli neredeyse yok diyebiliriz. Şöyle 2-3 parmaklık bir şaft tüneli var. Problem değil açıkçası. Malzeme kalitesi. Bu arada nappa deriler var. Malzeme kalitesi çok iyi. Diğer BYD'lerle kıyaslarsam kesinlikle sınıfının hakkını verdiğini söyleyebilirim. Diz mesafesi yeterli, gayet güzel ve buradaki malzeme kalitesi de güzel. Çok hoş. Baş mesafesine de bakalım. Boyum 1.85. Sıkıntı olmadı ama mesela 1.90 burada sıkıntı yaşayabilir. Baş mesafesi anlamında çok da böyle cömert olmadığını söyleyebilirim. Hatta şöyle orta taraf biraz daha böyle aşağıya geliyor. Şurada denersem o. Evet. Abi kafamı alabilir misin? Boynum mesela şu anda bükük duruyor. Boynumu büktü. Evet, burada 2 kişi için tasarlanmış ya da burada bir çocuk oturacak. Burada 3. bölge klima iklimlendirme sistemim var ve koltukların ısıtma, soğutma özelliği var. Hem önde hem arkada. Biz gelirken kullandık. Harika, çok güzel, çok hoş. Burada yolcu koltuğuna arka taraftan komut verebiliyoruz. İleriye alabiliyoruz. Alalım, biraz daha alalım. Yatırabiliyoruz. Evet ve burada şöyle rahat bir yolculuk yapıyoruz. Kusura bakmayın bu şekilde oturuyorum karşınızda ama bunu göstermek istedim. Gerçekten burada büyük bir alan var, güzel bir alan var. Bir şey daha gördüm Süleyman abi. Şurada havalandırma çıkışı var. Bu da ayaklarınıza sizin sıcak ya da soğuk havayı verecektir. Bu da güzel düşünülmüş. Üst tarafta toplamda 3 tane el tutanağımız var. Dokunmatik çalışan ışıklarımız var. Gayet güzel duruyor. Perde gerçekten gerekiyor arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Güzel bir yalıtım var burada. Sıkıntı yok. Onu da açmak istersek şuradan. Yan konsolumuzdan da açabiliyoruz. Ha, buradan da açıyoruz değil mi? Hemen onu da hem gösterelim. Çok sağ olasın abi. Şimdi buraya geldik. Burayı da tanıtalım. Şurada güzel bir kol dayanımız var. Harika. Açtık. İçi çok güzel bir şekilde kaplanmış. Güzel bir malzemeliğimiz var burada. Bakın mesela bu burada hiç ses yapmaz. Açılıyor mu diye baktım, açılmıyor. Burada bu kadar. Şimdi burada ekranımız var. Açtım ekranımı. Buradan iklimlendirme sistemini ayarlayabilirim. Tüm araca komuta ediyor. Mesela aldım şu anda en yüksek dereceye fanı, gördüğünüz gibi ya da duyduğunuz gibi fanı buradan komuta edebiliyorum. Yalnız bunlar Çince. Buraya Türkçe menü kullanılmamış gibi gözüküyor. Müziğe buradan komuta edebiliyoruz. Işıklandırmaları, ambiyans ışıklandırmalarını burada komuta edebiliyoruz. Ambiyans rengini seçiyoruz buradan. Şiddetini ayarlıyoruz. Her yerde, önde ve arkada olmak üzere Çince'yi de çözdük BYD sayesinde. Koltuğa geldiğimizde ön koltuğun ayarlarını buradan yapabiliyoruz aynı zamanda. Şöyle mesela alayım geriye. Harika. Benim gibi az önce amatörce yapmış olduğum o hareketi buradan çok daha şık bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Kendi koltuğumu ve mesela yan tarafta şu anda Süleyman Bey var. Süleyman Bey'in hemen ayarlarını da yapayım. Şöyle mesela biraz daha sizi öne alayım abi. Hop. Ya da rahat edin. Daha güzel olur. Şurada ne ayarı var? Tamam, evet, nereye kadar açacağım? Perdeyi açıyor şu anda. Şimdi sunroof'u da açayım mesela. Sunroof'u da buradan açabiliyorum, komuta edebiliyorum. Harika.
Tekrar kapatalım bunları. Buradaki yazılar Çince. Herhalde aç kapat tarzı yazılar var. Ayarlara geldiğim zaman burada ne görüyorum? %50, %30, 5 dakika yazıyor. İşte Çince olduğu için bunu okuyamadık mesela. Bunu BYD'li abiler inşallah Türkçe yapsınlar. Ne olduğunu ben anlayamadım. Ekranın parlaklığı abi bu. Evet. Ekran ne zaman gidecek? Kaç dakika sonra kapanacak, o da olabilir abi. Evet. Evet. Emin olamadım. Evet, sanki öyle gibi duruyor. Buradan da kapatıyoruz. Tek açmak için de bastık. Kapattığımızda şurada 23 derece olduğu gözüküyor. Fanın kaçta çalıştığı gözüküyor. Saat ve tarih gözüküyor ama yani Çince yazılar var. Bunların kalkması lazım. Güzel yerlere tekrar devam edelim. Açtık. Çok güzel bir burada bardaklık var. Ben bunu test etmek istiyorum abi müsaadenle. Güzel tutuyor. Önce onu göstereyim. Herhangi bir sıkıntı yok. Yan tarafa alalım şimdi bunları. Kaliteli bir malzeme var. Güzel bir malzeme var. Ve şık bir açılması var. Gerçekten burası güzel. Biz burada ne aradık? USB-C aradık ama bulamadık. Arka tarafta USB-C yok. Koltuklarda da yok. Evet, USB-C yok gibi. Bulursak söyleriz. Ama şu an gözüken o ki yok. Dijital olarak 3. bölge iklimlendirmesi de var. Şiddet ayarını yine buradan yapabiliyoruz. Malzeme kalitesi, hissiyatı gayet güzel. Kitleyebiliyoruz tabii, mesela yanlışlıkla açmayalım, kapamayalım diye. Şu an açıldı. Şu an açıldı. Tekrar nasıl kilitliyoruz? Kendi kendine kilitleniyor. Kilitleniyor buradan. Şiddetini ayarlıyoruz. Ya ben buradaki malzeme kalitesini, şuradaki detayları, çizgileri, buradaki piyano siyahı detayı çok beğendim. Arka tarafta da görüş bu şekilde. Onları da gösterelim. Dokunmatik olarak açıp kapatıyoruz. Mesela çok şu anda şiddetli bir şey var. Güneş var. Ne kadar kapatıyor onu da şöyle göstereyim. Bu arada böyle 10 numara mı? Yine 10 numara değil. Ama yeterli mi? Kesinlikle yeterli. Olmamasından çok iyi yani. Öyle söyleyelim. ISOFIX bağlantılarını da göstereyim. Şu şekilde cırcırtlı bir yapısı var. Ve buradan ulaşabiliyorsunuz. Güzel bir tasarım olmuş. Yani kullanılmadığı zaman burada hoş bir görüntü elde ediyorsunuz. Arkadaki koltukların da yine tasarımını şöyle göstereyim size. Tasarım anlamında, malzeme kalitesi anlamında benim çok hoşuma gitti. Baldır desteği de güzeldi bu arada. Onunla ilgili de bir sıkıntı yaşamadım. Malzeme kalitesine geçelim. Arka tarafta ambiyans aydınlatmalarını hemen göstermek istedim. Üst tarafta yumuşak, güzel bir malzeme var. Burada hissiyat olarak çok güzel böyle karbon desenleri var. Kırmızı, siyah, harika bir desen var burada. Bu çok hoşuma gitti. Yine buralar çok güzel. Elinizi değdiğiniz her yer güzel. Sıkıntı yok burada. Ta ki aşağıya gelene kadar. Buralarda artık olsun, normal bence. Şuradaki hissiyatlar yine katlama için kullandığınız çok güzel. Açtım, tamamen açılmadı. Biraz kaldı. BYD'de biraz korkuyorum ama sizin için feda edeceğim. Evet, bu sefer güzel algıladı. Burada malzeme kalitesi gayet güzel. Gelelim ön taraftaki malzeme kalitesine. Yine yumuşak malzeme var. Burada güzel desenler, ambiyans ışıkları. Malzeme kalitesi burada güzel. Piyano siyahı kullanılmış. Yine yumuşak plastik var. Bagajı buradan açabiliyoruz. Ön tarafa doğru uzanmış bir termosluğumuz var. İçi yalıtım yapılmamış. Mesela buranın içinin yalıtım yapılmasını isterdim. Burada yine güzel bir hat var. Koltuk 8 yöne ayarlanabiliyor. Pedallarımız mesela bu arabada alüminyum bir pedal seti olmasını isterdim. Dynaudio ses sisteminin hoparlörü var ve koltuklar hafızalı. Mesela şu anda 1'e alayım. Direkt 1'e gelsin ve içine geçeyim çünkü çok sıcak. Malzeme kalitesiyle devam edelim. Şurada kumaş kullanılmış. Şöyle sağ taraftan da göstereyim. Daha iyi gözükür. İyi bir malzeme var. Üst taraf yumuşak. Bayağı yumuşak. Sadece şu ön taraf sert. Şurası piyano siyahı ve ambiyans aydınlatmaları var. Burada şu an size yansıyor. Bunlar da çok şık. Havalandırma çıkışını şuradan göstereyim. Hissiyatı güzel. Yön ayarını bu şekilde yapıyoruz. Şiddet ayarını da buradan yapıyoruz. Yine çalışılmış kaliteli bir malzeme var burada. Gözlük saklama gözümüz var. İçi güzel bir malzemeyle kaplanmış. Dokunmatik çalışıyor ışıklarımız. SOS düğmemiz var. Ve üst tarafı sunroof'u buradan komuta edebiliyoruz. Az önce açmıştık. Koltuğu yine buradan göstereyim. Şık, gayet güzel. Yan tarafta destekleri çok hoş. Baldır desteği de güzel. Burada da malzeme kalitesi çok güzel. Buradaki desenler harika. Benim çok hoşuma gitti. Gerçekten güzel. Torpido ışıklandırması var. İçi de güzel bir malzemeyle kaplanmış. Orta konsola geldiğimizde havalandırma çıkışları burada bulunuyor. Fakat bu sefer bunların şiddet ayarını yapamıyoruz. Sadece açma kapama ayarını yapabiliyoruz. Açtığımızda hem USB-A hem de USB-C çıkışımız var. Şurada bir
malzemeliğimiz var. Telefonunuzu oraya koyabilirsiniz. Yine ön tarafta da termosluğumuz, bardaklığımız bulunuyor. Kapatalım. Açılma hissiyatını tekrar göstereyim. Gayet şık. Dizinizi dayadığınız yerler gayet güzel. İki tarafa açılıyor. Kelebek tarzında. Ayrı ayrı da açabiliyorsunuz. Malzemeliğimiz var burada. Anahtar eğer pili biterse buraya koyuyorsunuz. Buradan açıyorsunuz. Burada da 2 adet USB-A çıkışı görüyorum. Bir de SD kart çıkışı var. 12 volt çıkışı bulunuyor. Sanırım arka yolcular buradaki USB'leri kullanması için tasarlanmış. Çünkü ön tarafta buradaydı. Arka yolcular için acaba yok mu diyorduk. Var. Burada telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Malzeme kalitesi gayet güzel. Kırmızı desenler hoş olmuş. Ses yapmasın diye şuralarda yine kaplamalar var. Işıklandırmalarımıza bakalım. Mutlaka vardır ki gayet de hoş olmuş. Sol tarafta da var. Gelelim gösterge paneline. Şık, güzel bir gösterge panelimiz var. Modlarımızı değiştirebiliyoruz ve rejenerasyon ayarını değiştirebiliyoruz. Bakın şu anda high oldu, standart oldu. 2 tane ayarı var. Spor, Eco, normal olmak üzere 3 tane modumuz var. Spor modda üst taraf kırmızı oluyor. Sol tarafta şarj bilgisi ve ne kadar güç harcadığımızı görebiliyoruz. Sağ tarafta hız bilgisi ve diğer bilgileri görüyoruz. Batarya seviyesi, ne kadar bataryayla gidebiliriz bilgisini burada görüyoruz. Menülerini de şöyle hemen kısaca anlatayım. Klima menüsü bu şekilde zaten görmüş olduğunuz gibi. Burada da yine güzel ayarlar var. Ön koltuk ve arka koltuk havalandırmalarını ve ısıtıcılarını buradan açabiliyoruz. Direksiyon ısıtmamız da bulunuyor. Hava temizleme özelliği var. Bu çok güzel çalışıyor. PM2,5 filtresi var. Dışarıda kötü bir hava olduğu zaman içeriye kesinlikle gelmiyor. Biz az önce piknik alanından geçtik. Mangalların yanından geçtik. Etin kokusu gelmedi, öyle söyleyeyim size. Yine ayarlarda, klima ayarlarında güzel ayarlar var. Eğer telefonla konuşuyorsanız mesela fanın şiddetini azaltıyor. Bluetooth çağrısında otomatik fan hızı azaltma aktif olduğu zaman bunu yapıyor. Gayet güzel. Işık sistemine geldiğinizde ambiyans ışıklarını buradan ayarlıyorsunuz. Dış ışık ayarlamasını buradan yapıyorsunuz. Okuma ışığı ayarlarını buradan yapıyoruz. Kilitlere geldiğimizde kilit ayarları burada. Pencere ayarları, kapı ayarları bu şekilde. Bu arada araca yaklaştığınızda otomatik olarak kapıyı açmıyor. Ses ayarına geldiğimizde Dynaudio sisteminin testini yaparız. Buradan görüyoruz. Ekrana geldiğimizde buradan ekran koruyucu ayarlarını yapabiliyoruz. Bildirimler, alet menüsünde menzili standart ya da dinamik olarak ayarlayabiliyoruz. Head-up display ayarını buradan yapabiliyoruz. Yükseklik ayarını mesela bakın şöyle göstereyim. Yüksekliğini ayarlayalım. Şöyle parlaklık ayarını yine buradan yapıyoruz. Döndürme ayarı da var. Eğer biraz yamuk duruyorsa onu buradan ayarlayabilirsiniz. Klasik ve karlı olarak ayarlayabilirsiniz. Karlı bir yolda sürüş yapıyorsanız. Enerji menüsünde rejeneratif frenlemeyi standart ve yüksek olmak üzere 2 ayarımız var burada. Şarj deşarj menüsünde de programlama yapabiliyorsunuz. Bunu cep telefonundan da yapabilirsiniz bu arada. Enerji tüketiminde de son 50 kilometrede ne yakmışsınız, ne harcamışsınız onu görüyorsunuz. Araçla ilgili ayarlar, klima ile ilgili ayarlar, sürüş konforuyla ilgili ayarlar, aktif süspansiyon modu spor ve rahat olmak üzere, sürüş modu spor ve rahat olmak üzere ve yine fren destek modu spor ve rahat olmak üzere ayarlanmış durumda. Akıllı tork adaptasyon kontrolü de var. Bu 4x4 için güzel bir şey. 0-100 kalkışta bunu kullanırız. Konforlu sürüşle ilgili ayarlarda burada. Hizmetler, ne zaman işte bakıma girecek araç. ADAS ayarlarına geldiğinizde güvenlik yardımcısına girdiğimizde şuradan aşağıya doğru indik. Bazı yerleri burada kapatmak gerekiyor ki sürekli bunlar ötmesin. Sistem ayarlarını buradan bağlantımızı yapabiliyoruz. Hızlı erişimde şu şekilde bir önceki bir sonraki menüye geçiş imkanı sağlıyor. Koltuklara geldik. Bir daha koltuğa bastık. Mesela ana ekrana geldi. Şu şekilde ekran görüntüsü alabiliyoruz. Bastığımızda kapanıyor. Tekrar bastığımızda açılıyor. Ekranı da bölme özelliğimiz var ve ekranı çevirebiliriz. Nereden istersek buradan. Hemen şöyle bastım. BYD'nin zaten olmazsa olmaz özelliklerinden biri. Bunlarla ilgili detayları da sürüşte değiniriz. Yolun eğimini gösteriyor ve tabii ki mobil bağlantı şu anda 4G olduğunu gösteriyor. Geldik direksiyona. Direksiyon sol tarafta hız sabitleme, şeritte tutma, mesafe ayarlarımız. Bastığımızda çevre görüşünü gösteriyor. Kamera sistemleri harika. Gerçekten çok güzel. Şöyle hemen alayım size. Vitesi geriye aldığımda ayna aşağıya indi. Nereye gideceğimizi görüyoruz. 360 derece görüş var. Arka kamera, ön kamera, yan kamera bu şekilde görebiliyoruz.
Işıkları vesaire açtığımız zaman onları da gösteriyor. 3 boyutlu gösterim yapabiliriz. Aracın altını gösterebiliriz. Şu şekilde. Bunlar da güzel özellikler. Frene bastım, çektim. Bakın onu da gösteriyor burada. Sinyal vereyim. Sinyal de gösteriyor. Şöyle yapayım. Daha güzel görebilirsiniz. Netliği vesairesi gerçekten hoş. Gelelim şuradaki malzeme kalitesine. Burada da malzeme kalitesi bu arada çok güzel. Ses açma kapama düğmesi. Modlarımızı buradan değiştirebiliyoruz. Şuradan menüye geldiğimizde farklı menülere geçebiliyoruz. Lastik basınçlarını görüyoruz. Sürüş bilgilerini görüyoruz. Batarya durumunu. Sağ tarafa aldığımızda hız sınırlama sistemi, moda ve klasik olmak üzere 2 tane göstergemiz var. Sağ tarafa geldik. Sıcaklığı buradan şöyle göstereyim. Ayarlayabiliyoruz. Bakın çok güzel. Bunlar rahatlatıcı sistemler. Araç durumunu görebiliyoruz. 0-100 hızlanma için bu menüye girebiliriz. Bastığımızda 0-100 için güzel bir ekran geliyor. D-Pilot yazısı var. Burada yine piyano siyahı detaylar var. Yani direksiyon da çok güzel. Ayarımızı manuel değil tabii ki elektrikli olarak yapıyoruz. Şöyle yukarıya, aşağıya ve derinlik ayarını buradan elektrikli olarak yapıyoruz. Burada da bir malzemelik var. Bu arada NFC kartımız var. Girişte NFC kartla da giriş yapabiliyoruz. Burası da güzel bir şey. Ortadaki bu menüyü anlatayım. Vites tasarımı çok güzel. Çok beğendim. Şuradaki lock tuşuna basarak vites değiştiriyoruz. Böyle kobra tarzı bir tasarımı var. Parkı buradan alıyoruz. Start stop, elektronik park freni, dörtlümüz, park asistanı, ESP off, auto hold, rejenerasyon seviyesini buradan ayarlıyoruz. Karlı yol eğer kullanacaksak, bakın burada menü de değişiyor. Kuzey kutbuna götürüyor bizi. Sürüş modlarını buradan değiştiriyoruz. Ön cam buğu giderme, klima açma kapama ve oto fonksiyonlarına buradan ulaşıyor. Ses açma kapama düğmemiz de burada. Şöyle bir şey söyleyeyim Süleyman abi. Buna uzun süre bastığında burası kapanıyor ve RAM olarak bunu da resetlemiş oluyorsun. Bu bilgiyi de ben sana söylemiş olayım. BYD Lovers diye bir YouTube kanalı var. Daha önce videolarımda bahsetmiştim. Onu da kanalını tavsiye ederim dinlemeni, izlemeni, takip etmeni. Apple CarPlay takılıyordu. Şu an resetledi abi sistem. Bir de şunlardan bahsedelim abi. Şöyle üstten çektiğimizde kısa yollara geliyoruz. Kişiselleştirme burada yapabiliyoruz. Sen burada döndürme ekranını bu arada silmişsin. Çocuğum, evet, oynayıp durmasın diye. Evet, onu oradan kaldırmışsın. Ki buna böyle uzun süre bastığımızda da bunların yerlerini de son olarak kendinden kararan dikiz aynasından da bahsettim. Telefonumuz çok fazla kapandı, açıldı. O yüzden biraz böyle kopukluklar oldu. Artık kusura bakmayın diyelim. Ha, burada da iç yolcular için kamera var. Oo, onu da buradan görüyoruz. Hemen şöyle göstereyim. Dışarıda bir kameramız daha var. Şurada. Buraya da 10.000 lira yaklaşık maliyetli bir araç kamerası takabiliyorsunuz. Motor kaputumuzu da gösterelim. 2 defa çektik. Geldik. Araç çalışıyor zaten. Herhangi bir mandalı dili yok. Kaldırdık. 2 tane amortisörü var. Güzel bir yalıtımı var. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Herhalde burada Han gibi bir şey yazıyor. Buralar güzel bir şekilde kapatılmış. Ben burada herhangi bir sıkıntı göremedim. Zaten cam suyunu buradan koyuyoruz. Soğutma sıvıları ve hidrolik direksiyon sıvıları burada. Başka da herhangi bir şey yok. Gayet güzel. En sevdiğimiz yere geçiyoruz. Sürüşe. Geldik, araca bindik. Telefonumuzu hemen kablosuz olarak ayarlayalım. Bu arada direksiyon yukarı gitti. Tekrar aşağı geldi. Ayarladığım pozisyona geri geldi. Ben şimdi buradan onun elektrik olarak ayarını yapayım. Biraz daha yüksek pozisyona aldım. Emniyet kemerimi bağladım. Siz zaten bağlamışsınız. Teşekkür ederim hassasiyetiniz için. Bu arada tak, emniyet kemeri boşluğunu aldı. Aynen. Sizin de aldı. Sıkıyor tatlı bir şekilde. Çok iyi. Abi hemen şöyle bir eleştiri yapacağım. Boyum benim 1.85. Koltuğu şöyle biraz daha aşağı mı alayım? Evet, en alt pozisyondayım ama Evet. şuraları göremiyorum. Değil mi? Ekranın böyle köşelerini. Biraz da inmesi gerekiyor veya Direksiyonun biraz daha yukarı çıkması gerekiyor. Siz de yaşadınız mı aynısını? Yaşıyorum aynısını. Aynen. Tamam. Böyle bir ergonomi sıkıntısı var. Var. Orada kalsın isterseniz. İsterseniz tamamen açalım onu. Yok, güneş Güzel yapmasın diye. Güzel bir görüntü olur. İçerisi Süper. biraz daha ferah olur. Şimdi ön tarafta, kapılarımız kilitlendi bu arada. Ön tarafta head-up display harika bir görüntü veriyor. Polarize gözlük kullanırsanız bu gidiyor birazcık ama Aynen. gayet güzel şu anda. Netliği, derinliği çok güzel. Aracı da ben bu arada ilk defa kullanıyorum. Daha önce sağ tarafta yolculuk ettim Süleyman Bey'le. Sağ olsun buraya kadar getirdi bizi. Ben alıcı gözle bir aracı kurcaladım açıkçası. Telefonumuz şarj olsun. Şarj hızından memnun musun abi? Bunu bir sorayım. Kabloya göre biraz daha düşük. Çoğunlukla kabloyu tercih ediyorum. Uzun yollara kablo gerektirmiyor ama şehir içinde kablo
gerekiyor. Çünkü kısa mesafelerde koyduğum zaman şarja Şarj et, o kadar hızlı yeterli değil. hızlı şekilde şarj edemiyor. Şarj etmiyor. Bu arada arka taraf için dedik ya, USB-C çıkışı nerede? Burada, koltuğun içerisinde. Ha, Yani evet, orada var. dayamanın içerisinde, arkası Konsol için içinde var. yapmamışlar. Koltukların yan taraflarında olabilirdi şuralarda. Daha kullanışlı olurdu. Aynen, arkada onun eksikliğini hissediyoruz. Değil mi çocuklar? Yolculuklarda Çünkü ön buradan tarafa kablo gönderiyoruz. çek oraya vesaire. Evet, evet. Yani olması gereken bir özellikti. Kesinlikle. Enerji tüketimi. Siz bu zamana kadar ne kullandınız? Bir onlardan bahsedelim. Bir de buradan size zahmet, ben kullanırken bir enerji menüsüne gelirseniz onları hemen gösterelim. 20.4 ama Evet. biz durduk. Bayağı bir Evet, çekim bayağı yaptık. bir Sürekli açıktı. Açık Bu modda daha çalıştı. Düşer. Düşüktü. İsterseniz şimdi biz bunları sıfırlayalım. Siz bu arada ne kadar enerji tükettiniz? Ortalamanız neydi? Onlardan biraz bahsedin bize. Yani benim genelde test ettiğim şehir içinde %100 bataryamızı doldurduğumuz zaman her bir dilimde mesela %99'a düştü 5 kilometre. 98'e düştü 5 kilometre gidiyor. Otomatikman 100'den 0'a hesapladığım zaman 500 kilometre gitmesi gerektiğini düşünüyordum ama öyle olmuyor. Batarya düştükçe bu sefer 3 kilometre bir düşmeye başlıyor. İlk zamanlar 5 kilometre gidiyor. 98, 97, 95 yani 90'a kadar düştünüz. %10'luk dilimi harcadınız. 50 kilometre yapıyor. Ama ondan sonra aşağılara düştükçe bu her bir dilimde 4, 3,5, 3'e kadar düşüyor. Her %1'lik dilimde. Evet, bir dilimliklerde. Yani ilk hesaptaki mantığımıza göre 500 kilometre tam gitmesi gerekiyor. Ama öyle olmuyor. Şehir içinde sakin bindiğiniz zaman 400-450 kilometreyi ancak görebiliyorsunuz. Seri hızlı binerseniz şehir içinde 300-350 kilometre. Ayağınızın altında büyük bir güç olunca, Evet. şöyle bir güç olunca Aynen. yani Gel de 450-500 kilometre yaptır. değil mi? Yapamıyorsunuz. Evet, çocuklar da bunu istiyor arada. İstiyorlar. Evet. Ben ne isterdim? Şurada rejenerasyon ayarı olsaydı çok güzel olurdu. Burada Mükemmel değil de olurdu. ben burada olmasını... Evet, o daha mantıklı olurmuş. Evet, hiç böyle ellerimi direksiyondan ayırmadan rejenerasyon ayarını yapmak isterdim. Bir de adaptif rejenerasyon yok. Sadece burada 2 tane modumuz var. Standart ve high olarak ayarlıyoruz. sert, mesela yumuşak. değil mi? Adaptif olmuş olsaydı önde mesela aracı gördü. Bıraktığım Yavaşlatırdı. zaman daha fazla rejenerasyon yapacaktı. Mesafeyi de güzel bir şekilde koruyacaktı. Zaten radarı var, sistemi var. Durabiliyor. Olabilirdi aslında ama Olmamış. yok ne yazık ki. Bu arada adaptif hız sabitleme sistemimizin durma kalkma özelliği de var. Var. Şimdi şehir içerisindeyken onu hemen test ederiz. Fanımızın biraz böyle düşürelim mi? Çok sıcak arkadaşlar, yani dışarısı 36 derece. Bu arada mesela okumak için mesela 36 dereceyi abi şöyle bakıyorum. Evet. Evet. Yani bu biraz daha yukarıya, böyle şöyle bir 2-3 parmak daha yukarıya gelmeliydi. Gelmeli. Koltuk biraz daha inmesi Ya da gerekiyor. koltuk inmiyor. aşağı inmesi Evet. lazım. Onu ihtiyacını İdeal duyuyorum. pozisyonda onu beceremedim. Koltuk sanki böyle oturma pozisyonu yüksek değil mi? Evet, evet. Biraz daha böyle alçak olabilirmiş. İnmesini istiyorsunuz, inmiyor. Evet. Sonda. Bu arada hemen şunu da ekleyeyim. İniş çıkış desteğimiz var. Koltuk geri geliyor, işte ileri geliyor. Zaten direksiyondan da bahsetmiştik. Şehir içinde olduğum için Eko'ya aldım. Eko'da bile tabii güç Performans yeterli. bayağı var. Hız sabitleme sistemimi şuradan açayım. Açtım. Etkinleştirildi. 65'e etkin diyor. Ön tarafta araçlar var. Onların arkasına gireyim. Şeridi güzel okuyor. Mesela şerit çizgileri o kadar iyi olmamasına rağmen şu an güzel okudu. Direksiyon yardımını da şuradan açabilirim. O zaman yönlendirme de yapacaktır. Şu an açıldı mesela. Direksiyon sembolü geldi galiba. Bakayım şuradan geldi mi? Ya da tam okumamış da olabilir. Şimdi geldi. Şu an geldi. Evet. Bıraktım. Bazen gidiyor yol çizgilerini Evet, göremediği zaman. ama bak mesela şurada bile güzel okudu. Soldaki aracı ben takip ediyorum. Şöyle biraz aldım. Mesafeyi güzel koruyor. Mesafe şu anda mesela en düşükte. Biraz daha arttıralım. Böyle biraz daha emniyetli olacaktır. En düşükte kullandığında böyle araya girecek kadar mesafe bırakıyor mu abi? Bırakıyor. Değil mi? Özellikle İstanbul'da bu biraz daha sıkıntı. Bizim burada da aynı şekilde, yani adaptif kontrolde kullanamıyorsunuz. Anında birileri önünüze giriyor. Evet. Çok yaklaştığınız zaman da araba aniden fren yapıyor. Fren Siz yapıyor. ayağınızı gazdan çektiğiniz anda fren çok yaklaştım diye. O da sert bir fren oluyor. Bu arada sinyal vermeden şerit değiştirdiğim için ne yaptı? Hemen uyardı. Bilerek girdim abi arkasına. Bak ne Evet. kadar güzel sert fren yaptı. Yapıyor. Buradaki malzeme kalitesini çok beğendim. Gerçekten Çok hoş. güzel. Bir de araca binmeden önce ön tekerleğin ve arka tekerleğin ara çekimlerini aldım. Kullanılan bağlantı malzemeleri çok kaliteli duruyor. Çin
malı diyoruz ya hani Evet. böyle hep sanki böyle kötü algılıyoruz. BYD CLU DMI'da söylemiştim mesela. Biraz böyle sanki kötü duruyor. Alman rakipleri gibi değil dedim. Ama mesela bu arabada öyle değil. Yani bu arabada Daha bir kemikli duruyor. Alman mühendisliği varmış gibi, daha kemikli dediğiniz gibi duruyor. Amortisörler bu arada konfor odaklı. Şehir içerisinde çok güzel bir şekilde sönümleme yapıyor. Sessiz çalışıyor, izole bir şekilde çalışıyor. Amortisörlerin de ben çalışmasını beğendim. Aktif süspansiyon modu, rahat ve spor Evet, var. Sporta sertleşiyor ama. Sporda sertleşiyor. Şehir içinde böyle devam edelim. Gazlayacağımız zaman spor alırız. Aynen. Sürüş modumuz da rahat olsun. Fren desteği de rahat olsun. Böyle rahat rahat gidelim. Fren desteğini de mesela spor O alabiliyoruz. sertleşiyor. Onları da fren testi yaptığımızda bu şekilde ayarlarız. ADAS ayarları rahatsız ediyor mu abi seni? Mesela Yok. sürekli işte Yok asla. TOGG'daki gibi şeyler hiç yaşamadım bunda. TOGG'da yaşadım mesela. aman abi TOG deme şimdi bizi. Ya evet. İnşallah TOG'u da düzeltirler. Aynen, Burayı inşallah. kesmeyeceğim. Kesinlikle söyleyeceğim. Bence de TOG'da bazı sıkıntılar vardı. Dile de getirdim. Yo, şu an kullanıyorum zaten. Sen de kullanıyorsun Tabii, zaten. tabii. Evet. Aktif Yani olarak şöyle kullanıyorum. göstereyim. Ben orada ve araç çekim alırken. Bu arada frene basmıyorum abi, sen takip et. Olur mu? Tabii. Hadi bakalım. Yavaşlıyor. Her otomobilde olduğu gibi bunda da bir özellik var. Vurunca duruyor bu araba. Vurunca duruyor mu? Abi bak çok güzel algıladı. Algıladı, evet. Bak çok güzel algıladı. Araya Önümüze kaynak kırıyordu, yapıyordu. Durdu. Çok güzel algıladı. TOG sahibi abimiz. Yani güle güle kullan abi. Allah razı olsun. Biraz TOG'u da eleştirdik, biz gelirken konuştuk. Düzeltilmesi gereken şeyler var. Benden güvenlik anlamında iyi not aldı abi. Okumasını beklemiyordum, öyle söyleyeyim. Ya gerçekten hani bu diğer bütün arabalar olduğu gibi süper bir teknoloji. Hı. Dalıyoruz ister istemez. Telefon Evet, hayatımıza girdi. evet. Telefon anında hiç haberimiz yokken çalıp o anda bakmak gerekiyor. Hı hı. Bir anda önümüzdeki araç durmuş. Evet. İnanın çok defa kurtardı kaza Değil mi? risklerini. Abi yine kırmızı ışığa denk geldik. Durma kalkma özelliğini göstermek istiyorum. Güzel bir şekilde yakın mesafeden takip ediyordum. Yine de çok güzel bir şekilde durdurdu. Seni tedirgin etti mi? Yok. Beni de tedirgin etmedi. Geldi. Bak usta bir şoför gibi. Yumuşak bir şekilde duruş Çok yapıyor. güzel duruyor. Yani Küt yani küt makam küt şoförü yapmıyor. olsa değil mi? Evet, evet, evet. Aynen o Rahatsız şekilde etmiyor. durur. Gerçekten. Eğer bekleme süreniz uzun olursa siz burada resume'a basmanız ya da gaz pedalına basmanız gerekiyor. Ama kısa süreli bekleme olursa zaten otomatik olarak kendisi hareket ediyor. Hareket ediyor. Bu da güzel bir özellik. Şimdi mesela Şimdi ilerledi. kalkıyor. Muhtemelen Hafif bana dokunmak burada gerekiyor. Kaza belki. bir... Ya bak Yo, hareket etti değil mi? etti. Tamam, doğru Vallahi gidiyor. hareket etti. Ediyor. Doğru. Frene Yani dokunmadığımız için hareket 15-20 etti. saniye de beklemişizdir yani muhtemelen. Frene dokunduğumuz anda onu iptal ediyor. Tabii frene her basışınız. Kalkmıyor. Bak araya araba geldi abi. Tak. Aramızı açmaya çalışacak Aramızı şimdi şimdi açacak. Fren yaptı. Güzel, güzel. Şehir içinde de güvenli. Uzun yolda zaten. Asıl bunun kullanım amacı uzun yol. Ben şehir Çok içinde de keyifli. özellikle bunları böyle biraz daha böyle riske sokarak kullanmayı, göstermeyi seviyorum. Çünkü her araba aynı tepkiyi vermiyor. Her araba gerçekten iyi çalışmıyor yani bu Ben anlamda. de şehir içinde seviyorum mesela, kullanmak istiyorum ama dışarıdaki araçlar sana izin vermiyor. Abi İstanbul'da Önüne özellikle geçiyorlar sürekli. evet, İstanbul'da özellikle köprü trafiğinde çok kullanılır bu. Belli bir şeyden sonra çok fazla önünüze girmiyorlar. Biraz daha iyi. Ama tabii şehir içerisinde önünüze falan çok kişi giriyor dediğiniz gibi. Giriyor. Kör nokta uyarı sistemi var. Çok güzel çalışıyor. Hem ön tarafta görüyorum hem de ayna üzerinde görüyorum. Önüm açıldı, tam açıldı ve gitmeye devam ediyor. Burada aracı gösteriyordu. O da harika. Çok güzel. Head-up Head-up da display'de gösteriyor yan aynen çarpı şeyleri. onu gösteriyor. Yaya algılama özelliği var. Kör nokta uyarı, çapraz trafik uyarıları var. Fren yapmazsanız park yerinden çıkarken arkadan bir araç gelirse kendisi otomatik fren Durdurıyor. yapıyor. Bu hem önde hem arkada geçerli. Güvenlik anlamında bayağı dolu bir araba. Peki ses sistemine gelelim. Evet. Ses aslında tam doyurucu değil bana göre. Evet abi, ses derinliği güzel, bası tizi güzel veriyor. Fakat biraz daha iyi olmasını Evet. istiyor insan. Biraz daha yüksek sesle dinlemek istiyorsunuz. Abi az önce de bahsettim. BYD Lovers'ın güzel bir YouTube kanalı var. O bir equalizer indirdi geçen videoda. Hatta ben onun için bir hazırlık yapıp gelecektim ama hazırlığımı yapamadım. Deneyebilirsek belki yaparız videoda. Bir equalizer buna yükle. Evet, Yükledikten sonra bir daha dene. Çünkü bu BYD CLU DMI'larda pozitif bir etki gösterdi. Muhtemelen bunda da iyi bir etki gösterecektir. Ses berrak, güzel ama daha yüksek olmasını istiyor Sanki insan. yarım sesle dinler Değil mi? hissiyatı veriyor. Biraz Evet. daha açılmasını istiyor. Biraz Doyurmuyor. daha. Evet, evet. Doyurmuyor. Yani kendi ayarlarını mesela deneyelim. Dinamik Onları deneyelim. tamamen düşüyor. Daha mı düşüyor? Evet. Biraz daha iyi olmasını gerçekten insan bekliyor. Apple CarPlay yatay modda sadece destekliyor. Dikey modda Evet, kullanamıyoruz. kullanamıyoruz. Zaten abi dikey mod
Yani çok da öyle Keyboard'da değil mi? hiç kullanmadık, sevmedik Değil zaten. mi? Yani şöyle kullanmak Yok. Hiç ihtiyaçta duymadık. ihtiyaçta hiç de duymazsın hissetmedik. yani. Şu kumandaların böyle elinin altında olması bence çok Aynen. daha kullanışlı. Apple CarPlay'e de hemen şuradan girelim abi. Ha şurada hemen zaten üst tarafta duruyor. Az önce bahsetmiştim. Takılmalı böyle gidiyor diye. Gidiyordu daha doğrusu. Bak bakalım şimdi daha iyi mi abi eskisine Akıntısı göre? tabii. Düzelmiş değil mi? Her zaman yapmıyordu zaten, yani çok nadir. Orada şarj mı edeceğiz abi arabayı? Evet, şarj edebiliriz. %100'e tamamlayabiliriz. Tamam, Şu an orada- şarjımız %. Şöyle bir şey yapalım mı? 0-100'ü bir yerde deneyebilir miyiz? Mesela bu yolda atıyorum Aa, deneyebilir miyiz? Evet, onu yapalım. Tamam. Spor moddayım. Klima kapalı. Çekiş kontrolü kısmi açık. 0-100. Şimdi. Kamera düştü. Bu kadar G'ye kamera dayanmadı. Diğer taraftan da alırım. Vay. Ne bu, ne ölçmüş onu söyleyeyim. 4.60. 0-100 4.6 ölçmüş. Bakalım GPS ne ölçmüş. Çok iyi. Doğrulanmış zaman 4.99. 5 saniye diyelim. Çok iyi bir değer. Ama normalde yine düşük bence. Tabii. Düşük. Bunu biraz daha Bunu biraz daha sağlamlaştıracağız bu Evet. araba için. 0-100. Şimdi. ...4.50 vermiş çünkü sağ. buradaki zemin daha iyiydi. Tutunma da önemli. Yani şimdi Evet. araba 1000 beygir olsa ne olur? Yani asfalt da iyi olması lazım. 4.62. Çok iyi bir değer. Direksiyon hissiyatı. Şu anda herhangi bir sistemim açık değil abi. Şöyle yumuşak, güzel. Ama o suni hissiyat var ya. Var abi ya. Bunda var. Şu sağ sol hareketi yapıyorum ya. Evet. Ortayı otomatik kendisi bulması lazım yani. Bak Tam bulmuyor, evet. bulmuyor değil mi? Siz bulduracaksınız. Aynen sen Salıverdim, bulduracaksın. toplamıyor. Ama İşte bu hissiyatsızlık yani aslında bakarsan. Normal bir kullanımda herhangi bir sıkıntı yok. Yok. Çok keyifli. Benim o hissiyatsız dediğim olay farklı bir boyut arkadaşlar. Onu hani söyleyeyim. Her arabada bunu hemen hemen söylüyorum. Neredeyse çünkü hissiyatlı araba kalmadı. En son test ettiğim araçlar içerisinde abi BMW, Volkswagen grubunda iyi hissiyat vardı. Onun haricinde ne yazık ki o eski mekanik hissiyata yakın olan hissiyatlar kalmadı. Sen de çok araba değiştirdin, Hissediyoruz, evet. kullandın biliyorsun. Ama çok keyifli. Küçük manevralarda arabayı ileri geri park edeceğimizde, dar alanlara gireceğimizdeki o direksiyon keyfi çok güzel. Kesinlikle çok güzel bir Asla şekilde. yumuşak bir şekilde. Evet. Bir de şunu da kullanıyorsundur abi muhtemelen. Mesela Evet. dar bir yerden Aynen. geçiyorsun. Bunun otomatik olarak açılmasını beklemene gerek yok. Hemen Önünüzde önümünde düğme var. Düğmeyle erişim var ve görüntü de çok güzel. Şuradan aracın altını görebilirsiniz. 3 boyutlu olarak bunu takip edebilirsiniz. Çok iyi. Baksana abi. Bak yanaşıyorum. Uzaklaşıyorum tam şöyle. gösteriyor. Aynen. Her şeyi çok güzel gösteriyor. Frene bastığım zaman onu burada gösteriyor. Atari oyunu gibi ya. Keyifli. Aracı gösteriyor. Yani bu park manevralarında çok işe yarar. Ve seyir halinde de kapatmıyor ekranı. Sürekli açık. Evet, sürekli yani gidebiliyoruz. buna bastığınız zaman sürekli Normalde açık birçok olarak kalıyor. otomobilde kapatır. Kapatıyor belli bir Belli şeyden yoldan sonra kapatıyor. Hem aracı şarj edelim. Evet. Biz de bir şeyler içelim. Ondan sonra devam edelim. Aracı şarj etmemizin sebebi hem şarj hızını size göstermek, 0-100'ü 3.9 saniyede almak için bataryamızın 95 ve üzeri olması gerekiyor. Şuradan bir araba gelmiş olsa direkt uyarısını Uyarısı verecek. veriyordu. Bak geldi ama vermedi. Bak, daha iyi çalışabilirdi belki. Aynen. Gerekli çıkmadığımız için de olabilir. Çünkü çıkışta araba vardı galiba, gölgeliyordu. İşte mesela Normalde Volvo daha uyarı güzel veriyor. çalıştı Volvo mesela daha güzel burada. çalıştı, evet. Geçen hafta onu test ettim. Buradan Ben böyle sola. abi uygulamalı olarak göstermek güzel. Yani bu özellik var, şu özellik var diyoruz ama ne kadar iyi çalışıyor. Yerinde izlemek. Yerinde izlemek daha güzel yani. Şimdi aracımızı şarj ettik. %100'e kadar. Ne kadar sürdü toplamda? 30 dakika vermiş 30 zaten. dakika vermişti, evet. Bir 15 dakika sapması olmuş. Biraz fazla sanki bu sapma. Sıcaklıktan dolayı belki olabilir. Ve Çünkü 90'dan sonra yavaşladığı 37 için derece. olabiliyor. Yani Evet, dışarısı çok şu anda sıcak, 37 çok sıcak. derece. Çok sıcak. Hem soğutmaya çalışıyor, Tabii. hem elektrik doldurmaya çalışıyor. Tabii. Şu an şarjımız %100. %100. O zaman devam En edelim. son- 500 kilometre menzili gösteriyor şu anda. Bakalım ne olacak. Dediğim şekilde yani şu Tribi an... de ben sıfırlayayım bu arada. Araba kaç kilometredeymiş? 5300 kilometredeymiş. 300. Yine çıkarken destek olması adına hemen buradan görüntüleri açabiliriz. Ön kamerayı hemen şuradan geçeyim. Şu arka kamerada şu anda. Evet. Öne aldım. Az önce X1 buradan geçti ya. Ben de döner miyim dedim de dönemedim. Dönmüyor bu. Sağ tarafa mesela hemen aldı. Sağ tarafta algıladığı için Yakın tarafı gösteriyor yakın anında. tarafı evet gösterdi.
Santimetre olarak da gösteriyor bu arada. Hani kaç santim var. O da güzel. Buraya girerken amortisörler ne kadar güzel dedim. Çok yumuşak gerçekten. Arkada mesela bağımsız olduğunu şu anda mesela çok iyi anladım. Şuradan geçerken sadece sol taraf geçti. Kendisi fren yaptı. Evet, yaptı. Kendisi fren yaptı bu arada. Onu da göstermiş olduk. Güzel. O an iyi fren yaptı yani. Tam yerindeydi. Fanlarımız gürültü yapıyorsa 3 parmak özelliğiyle indirip Onu hemen gösterelim. Mesela bu ekrandan çıkalım. Şöyle yukarıya 3 ya da 4. derecesini Yani ayarlıyoruz. dereceyi ayarlıyoruz yukarı aşağıda. Şöyle yaptığımız zaman da fanın şiddetini ayarlıyoruz. Şu an 2'de kalabilir mesela. Şuradaki ışıklandırmalar çok hoşuma gitti. Gerçekten güzel. Daha belirgin olmaya başladı. Evet, daha belirgin olmaya başladı. Head-up displaydeki bilgiler de çok güzel. Süratimi kaça ayarladığımı burada görüyorum. Şerit takibi okuduğunu gösteriyor. Hızımı gösteriyor. Direksiyonu eğer aktif edersem onu gösteriyor. Frene hiç basmadım. Yine çok güzel bir şekilde geldi durdu. Akşamları gündüzden daha keyifli oluyor diyebilirim araç içi. Değil mi? Çok keyifli oluyor. Yani ambiyans ışıkları, müzik ritmine göre yanıp sönmeleri, uzun Şöyle yolculuklara falan telefonu çok buraya keyifli koyacağım. oluyor. Gece aydınlatmalarını beğendiniz mi? Uzun yol yaptınız. Çok güzel. Far sistemi mükemmel. Uzunlarla hiç kısaya almadan ilerleyebiliyorum. Çok güzel. Sol taraftan gelene göre indiriyor, sağ tarafı kaldırıyor veya sağdan ışık gelirse o tarafı indirebiliyor. Bağımsız iki tarafta ışığını ayarlayabiliyor. Gayet güzel. High BYD dediğimiz zaman Buradayım. buradayım dedi. Güzel. Üzgünüm, anladığımı sanmıyorum. High BYD tavan perdesini aç. Evet, Tavan perdesini aç. güneşlik açık. İşte bu. High BYD arka camları Evet. aç. Arka camları Çok aç. hızlı sürüyorsunuz. Camları bu kadar çok anlayamadım. Camı bu kadar çok açmak istedik. Lütfen tekrar edin. Evet veya hayır deyin. Evet, camları aç. Arka camları. Çok hızlı sürüyorsunuz. Camı bu kadar çok açmak istediğinizden emin misiniz? Değilim. Belki şu ekipmanlara zarar verir, o yüzden açmayalım. Doğru. Sıcaklığı 20. Anlayamadım. Sıcak- Camı bu kadar çok açmak Lütfen tekrar edin. Evet veya hayır deyin. High BYD sıcaklığı 21 dereceye ayarla. Zaten 21 derece. Çok iyi ya. High BYD İstanbul'a yol Sinan. tarifi al. Ne yazık ki şimdilik bu konuda size yardımcı olamıyorum. İşte kendi mesela CarPlay'den gitmek gerekiyor da o da Siri'yi kullanmamız gerekiyor. ya da Siri'yi kullanmamız gerekiyor. Şimdi haritada şöyle bir durum var. İstanbul'a yol tarifi aldık. Google'da da kullansak, Apple'da da kullansak oraya vardığımızda yüzde kaç şarjda varacağımızın bilgisini göremiyoruz. Evet. Bazı araçlarda, elektrikli araçlarda bunu görüyoruz ama BYD'de bunu göremiyoruz. Kendi entegre bir sistemi olmuş olsaydı onu da görmüş olurduk. Yolcu tarafında da iniş çıkış desteği var. Onu da hatırlatmak istedim. Bir de araç şarj olurken kaç kilometre gidersiniz bilgisi burada ekranda ön tarafta gelmiyor. Sadece bataryanın şarj seviyesi ve kaç kilowattla şarj olduğu bilgisi gösteriliyor. Cep telefonundan biz bunu görüyoruz, takip ediyoruz. Bağlanabilirlik ne kadar önemli. Çünkü bu da önemli. Mesela işte Bolu'dayım, İstanbul'a atıyorum 300 kilometre yol var, 200 kilometre yol var. Hemen ona göre hesaplama yapmama gerek kalmaz. Klimamız kapalı. 0-100 spor moddayım. Şimdi 4.6 ölçtük. Bakalım orada ne ölçmüşüz. O dönüş yapıp tekrar bu sırada tek başımıza deneyebiliriz aslında. Olur. Doğrulanmış zaman 4.88. Burası daha iyi. 0-100. Şimdi. ...4.4 saniye elde ettik. Güzel bir süre. Fakat şunu söyleyeyim. Kesinlikle yol biraz daha... yani tutunma iyi olması lazım. 4x4 olmasına rağmen 4.68 ölçtüm. Şuradan dönüyorum. Evet, döndük. Araba biraz büyük. Bastım tekrar. ESP işte sürekli devreye giriyor. Yol tutmuyor ki. Daha iyi bir asfalt lazım. Bu güce hakim olmak için. Evet, 4.60. Yani seninle çok bir şey değiştirmedi herhalde. 0.2 saniye. Güç çok fazla. 3.9'u bence bu asfaltta çok sıcaklık da yüksek. 34 derece sıcak asfalt bırakıyor abi. İlk aldığımızda 4.1, 4.2'ştük. Kendi buradaki Evet, şeyiyle. Görmüştük. Çok güzel yapıştırıyor. Yani Evet, sportta binmek istiyorsun daima. değil mi? Almışız. Şunları da spora aldım. Belki Amortisörü de aldım. sertleşir amortisör şimdi hissedersiniz. Evet, biraz daha sert kullanılma. Yumuşaklığını gördük. Evet, gerçekten şehir içinde o konforu verdi. Biraz daha sert kullanalım bakalım nasıl olur. Rejenerasyon sesi çok güzel dedim.
Çok güzel. Çok tatlı geliyor. Uçak motoru sesini hissettiriyor kısık Evet. bir şekilde. Arkadan hızlı bir trafik geldiğinde dörtleri yakıyor. Yakıyor. Şimdi mesela tek pedallı kullanım var mı? Ona bir bak. Standart high olmak Evet. üzere 2 tane modumuz var. High'da biraz hissediyorsunuz. High. Tek pedal gibi hissediyorsunuz, evet. Evet. Biraz daha ben yüksek olmasını isterdim abi. Yüksek değil, evet. Yüksek değil. Değil. Yüksek değil. Şöyle sağa doğru yana tamamen çekeyim ayağımı. Duracak mı bir ona bakmak. Muhtemelen durmuyor. Akıyor. Akıyor değil mi? Evet, akıyor. Akıyor. Tek pedallı kullanım yok Yok. maalesef. Olsa yine güzel olurdu. Çünkü elektrikli araçlarda tek pedallı kullanım çok büyük rahatlık sağlıyor. Direksiyon mesela şu an biraz daha, ama yine de o Süspansiyon hissediyor musunuz? Tak tak. Evet, süspansiyon. O yumuşaklık gitti. O yumuşaklık gitti. Araba böyle gaza, frene bastığın zaman öne yığılması biraz daha azaldı. Ama direksiyon abi bak frende mesela şu an yumuşak. Gaza bastığım zaman biraz daha o hissiyat farklı. Belki çekişli hususların elime yansıması da olabilir bu. Yüksek hızlarda, stabil hızlarda bir daha bakacağım. Şu an tüm ayarlarımız olması gerek. Şehir içi sürüşü hemen özetleyeyim. Güvenli bir araçtasınız, sessiz bir araçtasınız, konforlu bir araçtasınız. Kamera sistemleri çok faydalı oluyor. Özellikle kış aylarında direksiyon ısıtma, koltuk ısıtma, yaz aylarında koltuk soğutma çok faydalı. Bugün kullandık. Bayağı bir sıcaktı çünkü bugün. Bizi rahatlattı. Görüş anlamında herhangi bir sıkıntı yok. Ben sadece oturma pozisyonunu biraz yüksek buldum. Biraz daha alçakta oturmayı isterdim. Bir de direksiyon ayarı biraz daha böyle yukarıya gitmeliydi ya da ben aşağıda olmalıydım. Tam ideal sürüş pozisyonunda bazı bilgileri göremiyorum. Ekranı biraz olsun bu direksiyon kapatıyor. Böyle bir ayarsızlığı var. Genel malzeme kalitesi, sürüş kalitesi gayet güzel. Direksiyon hissiyatı. Olmaması gereken bir hissiyat var ama çok kötü mü? Hayır, çok kötü değil. Her zaman bahsettiğim gibi desem yalan olmaz yani. Senin şehir içi kullanımla ilgili tecrübelerin ne oldu abi? Senin de görüşlerin çok önemli. Park manevralarında araba biraz uzun. Sıkıntı yaşadın mı? Asla. Çok keyifli. Hı hı. Özellikle park etme konusunda. Öyle seri ki yani tepkimeleri çok güzel. Geri viteste taktığınızda veya oradan tekrar D'ye taktığınız zaman ki o hissiyatı hiç hissetmeden akülü araba kullanılmışçasına Tabii. anında ileri geri park etmek çok kolay oluyor. Kameraların size yardımı. Çok güzel. Ve sağ tarafa yaklaştığınız sağ tarafa açıyor. Sol tarafa yaklaştığınız sol tarafa açıyor. Öne yaklaştığınız tehlikeli durumları öne açıyor ve santimetreyle uyarmaya başlıyor. Evet. Bunlar keyif veriyor. Sürüş esnasında şehir içindeki özellikle yumuşak fren özelliği asla yolcuları sarsmıyor. Şoför Evet. tam bilemiyor bunu ama boşta oturan giden arkada ve yan koltuktaki yolcular için daha keyifli oluyor. Kimseyi sarsmadan yumuşak bir şekilde fren yapıyor. Kalkarken de yine aynı şekilde sarsma, yorma yapmıyor. Tabii ki spor modda hız denemesi yapmıyorsanız. Tabii ki. Direksiyon yardımında açtım. Okuyor. Çok iyi değil çizgiler. Bakalım ne yapacak? Şerit ortalamayı bu arada az önce kapatmıştık. Şu an acaba o açık mı? Bakayım. Sanki açık gibi değil mi? Evet, açık. Tutuyor. Ortalaması güzel. Şöyle sağ aynaya bakıyorum. Sol aynaya bakıyorum. Ortalıyor. Ortalaması hoş. Hala off'ta. Ama otonom sürüşü açtığımız zaman... Önleme diyelim. Evet. Şöyle elimizi tut dedi. Tuttuk. Biraz BYD'ler böyle hafiften bir geç hissediyor abi. Hissediyor. Değil mi? Sen de onu fark etmişsindir belki. Diğer aracım da anında hissediyor dokunduğum anda. Evet, bu biraz daha geç hissediyor. Hatta bilirsiniz pet şişeyle kandırıyorduk. Dolu şeyi Evet. ama bunu kandıramadım. Öyle mi? Denediniz mi? Volvo'da mesela şeyle uzun yol gidebiliyorsunuz taktığınız zaman. Sizi Ya. hissetmiyor. Direksiyonu tutunuz diye uyarı vermiyor Volvo hiç. Bunda aynı şekilde su şişesini taktığım zaman hiç hissetmedi. Neyse, Tekrar kötü bir örnek ama alın dedi. olsun, Evet. bir tecrübeyi paylaşmış oldun. Teşekkür ederim abi, sağ olasın. Yapmayalım tabii böyle şeyler. Yapmayalım, Allah tabii, korusun yani. riskli. Kaza. Siz bunu denemek için yaptınız Denemek için yani. asla öyle kullanılmaz, çok riskli. Kesinlikle. Zaten söylediniz yani, ne zaman otursam emniyet kemerimi bağlıyorum diye. Aynen. Kesinlikle her zaman bağlamak gerekiyor. Peki abi, şöyle yapalım. Diyelim ki bayıldık. Evet. Öyle bir durum oldu. Direksiyonu hiç ellemiyoruz. Ne olacak? Onu bir görelim. Evet, ben de onu hiç denemedim. Hadi bakalım. Buradan sonra deneyelim o zaman. Şu an Burada çünkü deniyoruz burada abi. şey var. Ellemiyorum hiç. Tam iniş ve viraj var burada. Olsun, virajı da bakalım alacak mı onu da görürüz. Evet. Aynen, şu andan itibaren ellemiyorum. BYD'nin inisifatinde gidiyoruz şu an. Evet. Bu arada biz
sanki şerit ortalamayı şu an açmadık çünkü gidip geliyor. Yok. Sağa çarpıp veya sola çarpıp öyle ortalıyor bazen. Öyle mi yapıyor? Tam ortalı gitmiyor. Ama mesela diğer şu anda araçlar. ortada. Tamam Belli bir bıraktım. süre Bak şu an ortalıyor. güzel ortada. Evet. Bıraktım. İlk zaman bir sağ sol duvarlara çarpa çarpa gidiyor. Ha. Direksiyonu yavaşça çevirin diyor. Çevirmiyorum. Uyumuş gibi yapalım değil mi? Uyumuş gibi yapalım. Ben takip ediyorum arabaları. Sağdan Acaba soldan. hiç mi hareket etmememiz gerekir ki? Uyurmuş gibi yapmamız gerekir acaba? Yok, yapmanıza gerek yok. Mesela şu anda şerit ortalamayı bıraktı. Ama şeritte tutuyor Çıkarttı yoldan. ve çıkarttı yoldan. Evet. Herhangi bir şey yapmadı. Korumayı almadı. Evet, korumaya almadı. Bunu da görmüş olduk. Ya mesela onun olması gerekirdi bence. Evet, olması gerekiyordu. Yani bir şeyler yapabilirdi. Sağlıklı D şekilde. segmenti bir araç. Evet. Şimdi araçları da segment bakarsak D segment bir araçtan daha fazlasını bekliyor insan. Bekliyoruz. Bir dörtlüyü yak, aracı bir sağa çek, Yavaşla. durdur, bir şeyler yap. Yapmadı. Yapmadı. Ben onu istiyordum mesela, bekliyordum. Denememiştim hiç ama şu an öğrenmiş olduk. Evet. Kabin ses ölçümlerimizi yapalım. 90-50 desibel. Çok sessiz. Beni ilk bindiğimdeki etkileyen biri sessizliğiydi zaten diğer Evet. araçlardan. Fosil yakıt yok, elektrikli ve ses hiç yok. 151 desibel, 110-53 desibel, 120-53 desibel. Çok sessiz gerçekten. 130-140'larda Rüzgar sesi çok daha etkilemiyor aslında. şu an yok. Yok. Biraz basalım. 150'de hafiften rüzgar sesi gelmeye başladı. 183. Ses yalıtımı çok iyi. 186. Ve klimamız açık Gerçekten. galiba. Klima açık ama kısıkta. Evet. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Ayağımı gaz pedalından çektiğimde şu anda eksi 89, eksi 90, 88 rejenerasyon yapıyor. Frene bastığım zaman biraz daha artacaktır. Ne kadar güç kullandığımı da buradan görebiliyorum. Bu arada şunu da eklemek istiyorum. Mesela şu anda sürati 120'ye ayarladım. Tam gaz yaparak hızlanmıyor. Bak ne kadar böyle Sakin, yavaş sakin. yavaş sakin ve o 120'ye geldiğinde onu hissettirmiyor size. Bir ileri gitsin, bir geri gitsin. Yine usta şoför gibi o hıza geliyor. 119, 120 bitti. Evet. Hiç hissettiniz mi? Hissettirmeden yükseliyor. Hissettirmedim. Evet. Şöyle bir güzelliği var. Şu an mesela 80'e aldım. Rejeneratif frenleme yapıyor. Arkada kırmızı ışıkları, stop ışıklarını yakıyor. Fren yaparak sizi yavaşlatıyor. Bayır aşağı bir yerde mesela iniyorsunuz. Maksimum hızı işte ayarladınız 90'a, en fazla 95'e çıkar. Fazlasını çıkmaz. Bu da güzel bir özellik. Hafif yukarı eğim 80-120 ara hızlanma. Şimdi 2.97, inanmıyorum. Şu ana kadar ölçmüş olduğum en iyi ara hızlanma değeri bu. Gerçekten çok iyi. Hissettiriyor. Araç Hissettiriyor. sollamalarda özellikle. Yani çok iyi. Şöyle bir son hızımıza da, GPS hızımıza da bir bakalım mı? GPS'te ne göreceğiz? Görebilir miyiz? Bir bakalım, şöyle bir yol düzgün olduğu bir yerde hemen bir hızlanalım. Yağmur başladı şansımıza. Evet. Rahmet. Yaz rahmeti yağıyor. Evet, bastım. ...189, 188. Evet, arada sapma da çok az. Yani 1 kilometre var sadece GPS'te gösterge hızı. Çok iyi. Çok güzel. 188, 189'a kadar çıktık. İzin vermiyor 90'dan sonrasına değil mi? Ondan sonrasında müsaade etmiyor. Aslında yol müsait Evet. aşağı ama göndermiyor. Ön camda yalıtım var. Bu arada ara çekimlerine onların gireyim. Camlarda da çift cam var. Çift cam yalıtımı kullanılmış. Bir de fren testi yapalım. Yolda da aslında fren testine tam müsait mi, nasıl? Hafif ıslandı. Artık yani şansımıza. Ama hızlanması kadar gerçekten maşallah diyeyim, frenlemesi de mükemmel. Brembo frenler var. Yani asla korkutmuyor, güven veriyor. Çok yüksek hızdayken bile çok ani bir şekilde durabiliyor. O zaman şurada çok hafif bir zorlayayım. Konya'da her yer düz olduğu için virajlı yol pek bulamadık. 163 frenler ama çok etkili. Ve dengeli araç. Evet, savurmuyor. Fren hissiyatında abi şunu hissettim. Güzel tutuyor. Fren test etmiş olduğum BYD'lere göre çok daha hisli ve çok daha istikrarlı. Her basışımda aynı hissiyatı hissediyorum ve hisli bir fren pedalı var. Ve asla gezme, sapma, Olmuyor değil korkutma mi? yapmıyor. Olduğu yerde Mesela şurası Çizgileri viraj. çıkartmıyor. Hafiften basalım. Arkamız boş, müsait.
Dörtleri de yaktı ve gerçekten Güzel arabaya duruyor. yani hakim bir duruş var. Keşke arkaya böyle itişi verseydik de biraz, değil mi? BMW ya. tarzı sürüşler olsa harika olurdu. Büyük ihtimal olduğu yere döner durdu bu araba. ESP'yi kapatıyorum abi. Nerede? Şurada. Off. Kapattım. Dönüyorum. Evet. ESP'yi Oo. kapatmayın. Değil mi? Gidiyor. Gidiyor. Ben mesela hiç bunu denememiştim. Ben de öğrenmiş oldum. Abi tabii emanet araç. Yanlış anlama. Ya, Yine de estağfurullah. dikkat ediyoruz ama seviyorum ben böyle şeyleri denemeyi. Bu arada ESP hemen tekrar devreye girdi. Ben bakın tekrar açtım. Yani az Ha, önce o kendisi giriyor tabii otomatik. kendi otomatik olarak girdi. Tamamen devreden çıkmıyor. Tamamen devreden çıkmıyor. Ya, güzel oldu. Ben de bu sayede çok güzel öğrenmiş oldum. Evet. Ben de bilemediğim yerlerini. Ya sanki böyle bir tavşan pençesiyle yolu tutarmış hissiyatı Değil veriyor mi? virajlarda. O çok keyif veriyor. 4 çeker olması. Bir şekilde tırmanarak gidiyor. Fren testi. Şimdi. Dörtleri yaktı. Çok güzel bir şekilde durdurdu. 39 metre. Daha iyi olması lazım ve asfalt iyi tutmadı. Sen de fark etmişsindir. Evet. Beklemiyordun, sen de habersiz Aynen, oldu, kusura bakma. Bir daha yapalım mı abi? Yapalım. Tamam. Tabii yağmur başladı. Hafiften yağmur başladı. Tam kaygan bir yol oldu şu an aslında. Yani biraz evet denk geldik yani kısmet. Belki 20 gündür yağmur yağmıyordu. Yollar tozlu, ıslandı. Ben geldiğim Konya beni Maşallah rahmetle karşıladı. rahmetle karşıladı, sağ olsun. Fren testi şimdi. Çok güzel bir şekilde durdu. Dörtleri yaktı. 36 metre. Sizin de oldu mu hiç organınızlarda bir yer Oldu. değişimi? Bir yer değişimi oldu. Sabah Gitti, yediğim geldi. yemekler çok güzeldi bu arada. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Güzel bir yerde yemek yedik. İyi bir Güzel. tutunma oldu. Yani kuru Sanki bir bu 35'i bulur. 35, 34, Rahat 33 bulur. rahat bulur. Rahat bulur. Çok iyi. Zaten ben bu zamana kadar testlerimde 35 metrenin altını hiç ölçmedim. Bunda ölçmeyi bekliyordum ama asfalt biraz yanılttı beni. Yanılttı. Aha, hava çok sıcaktı bugün. Evet. Asfalt çok sıcak. Yağmur seledi. Hafiften. Yolları kayganlaştırdı. Yine de gayet iyi. Yo, ben çok memnunum freninden. Çok iyi. Peki ilginç şeyleri denemeyi seviyoruz. Ali henüz araba kullanmıyor. Evet. Fakat siz babası olarak 17-18 yaşına geldiği zaman kullandıracaksınız. Evet. İnşallah diyelim. Ali'ye de tekrar buradan İnşallah. selam olsun. Ali hızlı bir şekilde gidiyor. Yaramazlık yapıyor. Siz yan taraftan Ali'ye müdahale edebilir misiniz? Hızına müdahale edemem sadece babası olarak. Fiziki bir müdahaleniz tokat haricinde aracı durdurma olarak ne olabilir abi? Galiba el frenini çekmekten başka bir çarem yok. Sıkıntı olur mu? Yani ne düşünüyorsunuz? Sıkıntı yaşar mısınız? Hiç denemedim ama öyle bir anda denerim. Peki. Abi şöyle, yeni araçlarda böyle bir güzel özellik var. Eski araçlarda bilirsiniz biz el frenini çektiğimizde sadece arka tekerleklere fren gücü uyguluyordu. Derdi, evet. Bunda o şekilde değil, 4 tekerlekten fren uyguluyor. Yapmak ister misiniz? Ben yapayım mı? Yapın lütfen. Tamam. Arkamız müsait. Çektim ve orada tuttum. Ne kadar emniyetli bir şekilde durdurduğunu fark ettiniz mi? Süper. Evet. Ha, frene dokunmadan yapıyor. Hiçbir şey bunu. yapmadım abi. Bu Yani güzelmiş. bu çok güzel. Bunu benim hanım öğrenmesin. Yani siz böyle gaza bastığınızda yavaş lap yerde diye buradan bastığında çekebilir. yapar. Yenge hanım izlemesin. İzlemesin. Uzun yollarda sürekli bana yavaş yavaş diyor. Ama bunu da pek hissetmek için demiyor artık. O da güzel. O güzeldi gerçekten, yani bunu da hissetmiyor. Yani inanın hızlanmayı da hissedemiyorsunuz. Yani yolcular tepkime göstermediği için. Hı hı. Yani 110'dan bir ara 160'a çıkmışsınız ya, o hissedilmiyor. Evet. Yolcular muhabbetine, sohbetine devam ediyor. Süleyman sanki hala 110-120'de gidiyorum hissiyatı veriyor. Bağıran bir motor sesi yok. Ön taraftan bir güç hissiyatı duymuyorlar. Şimdi notlar almıştık. O notlardan bahsedelim. Araba güçlü dedik. 517 beygir ve 700 Nm tork var. Sürekli 4 çekerdeyiz. Ön ya da arka olarak ayarlama yapamıyoruz. Zaten 3.9 saniye aracın arkasında yazıyordu ama Süleyman Bey onu zaten söktürmüş. Maksimum hızımız 180 demiş. Biz zaten fazlasını gördük. Batarya ile ilgili konuşalım biraz abi. 85.4 kWh'lik LFP1 batarya var. Blade tip bir batarya, çivi darbesi gibi darbelerde daha güvenli olduğu söyleniyor. Zaten BYD aslında bir batarya firması, Üreticisi. biliyorsundur. Bu aracın da batarya fiyatını öğrenip altyazı olarak gireceğim. Şimdi eleştirim şu benim. 11 kW'la AC'de şarj oluyor. İşte sende TOG da var. Evet. O 22 ile oluyor. Bunun da değil mi? 22 kW'la AC'de şarj olması lazım. Biz bu arada aracı şarj ederken ilk başta AC'ye bağladık. DC'de sıra vardı.
Oradaki değerleri de ben ekrana getireyim. 9 kW'larda falandı değil mi şarj hızımız? Ve süre olarak da bayağı uzundu. İlk şarjımız 9.4'te 9.4 kaç saat? 3 saat 50 dakika veriyordu. gösteriyordu. Yani bunu şarj Ve etmek... %60 verdiydi yani. Tabii. %39'luk bir şarj için Evet. 3.50 yani neredeyse 4 saat bir süre verdi Tabii bize. 4 saat. Yani tam şarjı bunun 9 saati rahat bulur. Belki onu bile bulur sıcaklığa göre. 155 kW'la şarj oluyor. Türkiye için yeterli. 800 volt teknolojisini kullandığı için hani biraz daha fazla olsa iyi olur muydu? Olurdu. Olurdu. O bir eksikliği diyebilirim yani yavaş Evet. dolumu. Dolumu biraz yavaş çünkü 85 kW iyi bir değer. Aracın ağırlığı 2250 kilogram. %30'dan 80'e 30 dakikada, %10'dan %80'e de 40 dakikada şarj oluyor. Sen böyle uzun şarj deneyimlerin oldu mu abi? Oldu. Kaç dakikada nereden nereye geldin? %2'den %100'e kadar Hı hı, doldurmuştum. tamam. Rahat şeyi buldu o hızlı şarjda. Evet. 1 saate Bir saati rahat geçmiştir. yaklaştı. Belki Evet. de. Geçmiştir Belki muhtemelen. ama 1 saat gibi hatırlıyorum ben. Doğrudur. Yani ben başka testlerde bir baktım 67 dakikada falan olmuş. Tabii sıcaklığa göre bunlar değişen değerler. Şunu Evet. da söyleyeyim, araya ilave edeyim. Hı. Mesela o %2'ye geldim ve ben araçta şöyle bir yanılma oldu. %20 şarjım vardı. Bana gösterdiği kilometre misal 60 kilometre menzilimizin olduğunu söylerken Hı hı. benim elektrik şarj istasyonu olan mesafem 40 kilometreydi. Ben dedim daha 20 kilometre daha bana şey bırakacak. Ama bu yaklaştıkça eşitlemeye başladı. Daha hızlı elektrik tüketmeye başladı şarj azaldıkça. Evet, o benim de başıma geldi. Ve arabanın çekişi acayip bir şekilde düştü. Düştü. Bildiğiniz kaplumbağa Evet. moduna geçti. Gaz tepkimesi gitti. Tabii akım vermiyor. Yok, basıyorum gaza, son gaz, araba gitmiyor yani. 20 ile 30'a gidiyorsunuz. 20, 30, Tabii. 40'larla gitmeye başladı. Ve riskliydi, şöyle riskliydi. Yani kendi ekrandaki verdiği veriyle şarj istasyonuna yaklaştığım veri son dakikada artık birbirine eşitlemeye başladı. Evet. İlk başta 20-30 kilometre fazladan şarjım kalacağını hesap ederken Hı hı. şarj istasyonuna yaklaştığımda neredeyse başa baş %2 ile yaklaştım. Konya Ovası şu anda önümüzde yayılmış, serilmiş. Ne yakmışız ondan bahsedeyim. 25 yaktık. Çok zorladık. Yüksek süratlere çıktık ve tırmandık. O yüzden biraz daha yüksek bir veri elde ettik. Daha sakin, daha böyle şehir içi kullanımlar yapmış olsaydık fabrika verisi 18, tüketim verilerine yakın değerler elde edebiliyoruz. Doğru mu abi? Aynen. Tamam. Enerji menüsüne geldiğimizde kümülatif olarak yani son 5452 kilometrede siz 20 yakmışsınız ki Doğru. zaten bu arabada biraz yaramazlık yaptığınızı söylüyorsunuz yani. Aynen. Yani durulmaz abi böyle bu arabada Durdurmuyor. basacaksın yani abi. Bu arada Süleyman abi şey diyor. Ya ben ilk defa sağ tarafta oturdum. Hanıma hak verdim diyor. Aynen. Sağda oturan yolculara hak verdim gerçekten. Hepiniz hakkınızı helal edin, özür diliyorum. Yapma diyorlar o tepki ve ben yapıyordum. Ya. Eğlenceli oluyordu ama Ya. sağda çok içini karıştırıyor. Evet. Koltuğa yapıştırıyor haberin yokken. G çok fazla çünkü. 20'ye düştü. 20. Ne oldu? Çünkü bayır aşağı indik ya. İndik, evet. Abi çok etkiliyor şey. Çok etkiler. Kullanmış olduğunuz güzergah. Burada kaç olmuş? %81'e düşmüş. 59-60 kilometre yol yapmışız. Evet. Yani 19'unu tüketmişiz. Hı hı. Doğru mu? Evet. 60 bölü 19. 3.1 yani her bir şarjda 3 kilometre gitmişiz. Evet. Ve performanslı Bu kullanım. normalde 5. Evet. Sakin bindiğiniz zaman 5.5-6'yı da rahat yani bu görüyorsunuz. mantıkla biz 300 kilometre gideriz. Maksimum böyle işte 120-130 gidersek Evet. değil mi? 300 Ama kilometre işte gideriz. bu yanıltıyor. İlk 10 ve 20'den sonra yani Tabii. 40'lara düştüğünüz zaman daha Evet. hızlı tüketiyor. Evet, evet. O zaman daha hızlı tüketmeye başlıyor. Ama yine de ben şöyle düşünüyorum. Biz tabii ekstrem testler yaptık yani bayağı bir Evet. maksimum hızlara çıktık. Tahminimi söylüyorum. Uzun yolda 300 kilometre rahat yaparsınız. Yaparsınız. Değil mi? yaparsınız. Evet. Ama 300 yani dediğim gibi sakin Sakin. bir sürüş yapmanız Tabii. gerekiyor. Yani elektrikli araçlar hızlı kullandıkça daha fazla yakıyor. Evet, şimdi son birkaç özelliğimiz var. Şunu açalım. Onlardan da bahsedelim. Araç talimat ses seviyesi. Elektrikli araçlar yayaları uyarmak için bir ses veriyor. Onun seviyesini düşük, orta veya yüksek olarak ayarlayabiliyoruz. Yüksek olarak ayarlayalım. Neden ayarlayamadık? Ayarladık. Ayarladık. Tamam. Oyna. Şimdi standart ve marka var. Evet. Şimdi markaya aldığımızda şöyle geri geleyim. Çok ilginç. Abi şöyle yapalım mı?
Senin mikrofonu bir çıkarıp dışarıya Aynen. verelim mi? Şöyle alayım, özür. Yani şey hissiyatı veriyor. Bir uzay mekiği dünyaya yanaşıyormuş Değil sesi mi? var. Şöyle camdan bir çıkartır mısın abi, sana zahmet? Durunca duruyor. 30 kilometreden sonra Kapanıyor. kapanıyor otomatik olarak. Ve bu moddayken sinyal sesi de değişiyor. Sinyal verin. Aa. Sadece sol taraftan geliyor. Çok tatlı. Evet. Çok güzel. Şimdi tekrar ayarlara gelelim. Standarda aldığımızda ses değişti. Sinyali kapattım. Rüzgar sesi gibi bir ses var. Çok doğal bir ses bu. Evet. Şöyle geriye de alayım. Zaten rüzgar da geldi. Rüzgar var. Evet. Bunda çok fazla o kadar belli olmuyor ama diğer ses çok ilginç. Bunda sinyal sesi de değişti. Bak sinyal açarsanız. Evet evet, sinyal sesi normale döndü. Klasik sinyal sesine döndü. Klasik sinyal sesine döndü. Bahsetmediğimiz özelliklerden senin söylediğin araca bindiğinde start stop tuşuna basmana gerek yok. Evet. Camları kapatabiliriz. Hemen ben şöyle ekleyeyim aklıma gelmişken. Şunun açma hissiyatı o kadar güzel ki kapı kolunun amortisörlü bir sistem var sanki burada. Şurada çok güzel bir hissiyat var. Şimdi araca bindiğinizde normalde start stop tuşuna basmanız gerekiyor ama yapmasanız da olur. Onun da bir ayarı var. Evet. Bu ayar hızlı çalıştırma olarak Aynen. geçiyor. Hangi ayarlarda? Evet. Otomatik güç açma. Güç kaynağı. Otomatik güç açmayı açtığımız zaman, hı. şimdi bunları kapatıyoruz. Araca bindiğiniz zaman kendiniz start tuşuna basmanız gerekiyor. lazım. Bunu açtığımız zaman aracı dışarıdan anahtarla açtığınız anda Hı hı. otomobil tamamen elektriğini açıyor. Yani Klimasını açıyor. kontak açılıyor. Çalışır vaziyete geliyor. Sizin Geliyor. tek yapmanız gereken D'ye takıp ilerlemek. İlerlemek. Otomatik güç kapatmayı da açtığımız zaman araç her tarafı açık şu an. Kontağımız açık. Araçtan indiniz. Aracımız hala çalışır durumda. Kliması çalışıyor. Müzik sistemleri her şey çalışıyor. Hı hı. Kilit tuşuna bastığınız zaman veya kapı kolundaki kilitleme tuşuna dokunduğunuz zaman tamamen kapatıyor. Kapatıyor. Bu hem anahtarsız giriş çıkış ve artık start stopsuz çalıştırma ve kapatma özelliğini aktif hale getirmiş oluyor. Çok keyifli bir sistem bu. Gayet güzel. Çok iyi. Güzel bir bilgi. Çok teşekkür ediyoruz. Yağmurda camları otomatik Aynen. olarak kendisi kapatıyor. Hızlandığınız zaman camları otomatik kendisi kapatıyor. Sunroof'u da kendisi kapatıyor. Kapatıyor. Zaten yüksek hızlarda sunroof'u açamıyorsunuz. Açamıyorsunuz. Otomatik kendisi hepsini kapatıyor. Yağmur algıladığı anda kapatmaya başlıyor. Evet. Ve uyarı da veriyor camlarınızı kapatınız diye. Ses Siz uyarı hala veriyor. uyarıyor açmaya çalışıyorsanız. Çok iyi. 19.9'a düştü. Şöyle aldım. Simgecimizin şeyi çok Ha, keyifli. onu da gösterelim. Suyu cama göndermesi. Tahliyesi. Evet. Bakalım. Çok mükemmel. Küçücük toz Toz mu? halinde. Evet. Yani asla şıkır şıkır değil. Evet. Çok keyifli bir su. Çok fazla. Mesela şuraya çok az bir şey geldi. O da rüzgardan ama sağ Evet. tarafa mesela hiç gelmedi. Gelmiyor. Güzel temizledi. Tamamını dağıtıyor ve silgeçler çok sessiz. Uzun yolda Evet. da sessiz. Araçta Evet. giderken rüzgar sesini bile aldırmıyor silgeçler. Çok iyi. Burada da silecek açtığınız zaman mesela konumlarını da gösteriyor. Ya da ışığı açtığınız zaman, değiştirdiğiniz zaman Aynen. ne olduğunu burada görüyorsunuz. Yoldan gözünüzü ayırmadan bunu yapmak da güzel. Döndük dolaştık. Ya. Kürkçülük yanına yeri geldik. Şimdi burada iki tane güzel mekan var. Sen aynı zamanda bunların da Evet, neyini anahtar yaptın abi? teslimi baştan sona üretimini yaptım. Proje dahil, çizim dahil. çok iyi, çok güzel. Gerçekten örnek bir mekanlar oldu. Örnek burada mekan Konya'mızda. olmuş. Eğer Konya'ya yolunuz düşerse arkadaşlar, Kadri 1988. Yemekleri çok güzel. Sponsorluk değildir. Gerçekten hoş olmuş. Bir de Süleyman Bey'in mekanı kendisi yapmış. İçeride böyle hem güzel motifler var, desenler var. Hem de Konya'nın o mimarisini de göstermişsiniz burada. Benim çok hoşuma gitti. Elinize emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Güzel mimarlarla çalışmışsınız burada gerçekten. Şimdi aracımızı park edelim. Ve birkaç husus var. Onlardan da bahsedelim. Videoyu öyle bitirelim. Ama gerçekten Erdem Bey, size Allah razı olsun. Bugün Sağ bana empati duygusunu tekrar yaşattınız. Sağ Öyle mi? koltuğa oturanlar neler çektiğini şu an hissettim. İnanın mideme yumruk yemiş gibiyim. Dur kalk ani tepkimelerin neler yaşattığını midemize hissettim ben şu an. Değil mi? Gerçekten. Arabanın da o zaten potansiyeli var. Onu da işte burada olunca anlamıyor Direksiyonda insan. bilemiyorsun abi yani. Evet. Hatta ben diyordum ya aynı koltukta ben de oturuyorum. Size nasıl oluyor da bana olmuyor diyordum ama yok. Buradaki farklıymış. Haberin olmazken gaza basmanız, frene basmanız gerçekten Etkileniyor. midemizi Kesinlikle. bozuyor. Şimdi burada bir tane üst tarafta kameramız vardı. Kamera var. Kameraya bastığımızda şu an bizi çekiyor. İstersek fotoğrafımızı çekebiliriz. Değil mi abi? Şöyle Evet. bastık. Hatta Fotoğrafımızı şöyle bir aldı. kameraya bakıp bir çeksek abi. Anı olarak Kalsın. kalsın. Video İstersen çekebiliriz. video
Aynen, video çekebilirsiniz. Bu da böyle bir araç içi kamera sistemi. Belki acaba diğer sistemle de entegre çalışır mı bilmiyorum ileride. Hani şu ön tarafa Evet. koyulan bir kamera var ya, belki Onunla çalışabilir olabilir. onunla da mantıklı. çalışıyor olabilir. Bunu da söylemiş olduk. Şarjla ilgili şöyle bir şey var. Dedi ki ya burası iyi, güzel, fakat konumu çok iyi değil. Belki burada olsa iyi olurdu ama tabii Aynen. Süper farklı olurdu. bir tasarım kullanmış burada. Telefonu koyduğumuz zaman şurada şarj olduğunu görebiliyoruz. Burada bir problem yok. Kabloyla da daha hızlı şarj ediyor. Arka tarafta şarjla ilgili problem evet gerçekten var. İhtiyaç var. Ses daha iyi olabilirdi diye konuştuk. Son artık arabayı özetlerken. Başka ne vardı abi sizin söyleyeceğiniz? Olmasını istediğim önümdeki ekranda navigasyonun Navigasyon. Evet. çıkmasını isterdim. Diğer araçlarımda vardı bu. Çok da alışmıştık yolda Hı hı, giderken. hı hı. Sağ taraftaki haritaya bakmadan önümüzdeki ekrandan ve cama yansıtılan görüntüden de Navigasyon bilgisi almış olsa süper olurdu. harika olurdu. Harika Kesinlikle çok güzel bir bildirim. Abi ben de bana bu deneyimi yaşattığın için çok teşekkür ederim. Ya ne demek, çok mutluyuz. Allah razı olsun çok valla. mutluyuz. Benim için her test ettiğim araç yeni bitmiş bir kitap gibi. Ondan bir şeyler tecrübe ediniyorum, bir şeyler öğreniyorum her araçtan ve gerçekten güzel insanlarla tanışıyorum. Sizi de Konya'daki güzel insanlar O sizin içerisinde görüşünüz, bakışınız, teşekkür ilk ederim. bir numarayı aldım. Allah razı olsun. Sizden de. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Konya'mızı tanıttınız, aracımızı tanıttınız ve gerçekten ben şunu gördüm. Acaba diyordum hani firmalardan bir destek mi alıyorlar arabaları anlatırken, tanıtırken? Sizin ne kadar pozitif ve bağımsız bir şekilde incelediğinizi şahit oldum. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ben hani şunu da hemen videoyu bitirken söylemek istiyorum. Belki uzuyor ama büyük bir emek var. Kesinlikle hiçbir firmadan ücret almıyorum. Alırsam almadınız. zaten konuşmuştuk. Bu bir reklam olur. Almayacağım. Bu şekilde devam edeceğim. Objektif olarak anlatmaya devam edeceğim inşallah. Türkiye'nin de en iyi kanalı olmayı, en iyi otomobil test kanalı diyelim olmayı hedefledim. Ben de artık çok yoruldum. Konuşamıyorum, kusura bakmayın. Emek çok var. Siz de Var. gördünüz bugün ne Var. kadar Bugün işte ben telefonlar şahit oldum. ısındı, şu oldu, bu oldu. Yani bizim 20 dakikalık, yarım saatlik izlediğimiz videoların Evet. 8 saat, 9 saat Değil mi? bir çalışma sonucunda bu hale geldiğini ben bugün şahit Evet. olmuş oldum. Ve bunun emin ne olun. cihazlar, ne Tabii. aletlerle çalıştık Değil gerçekten. mi? Evet, Ben hepsinin sadece aynı. ses ve kayıt alındığını zannediyordum. Ama öyle Evet, değilmiş gerçekten. Değil. Daha bir de bunun işte prodüksiyon kısmı var. Belki bir hafta çalışacağım. Güzel bir video oluşturacağım. İnşallah. Ondan sonra da keyifle izleyeceğiz inşallah. Ben de tekrar teşekkür ediyorum. Konya'mıza geldiniz. Konya'mızı tanıtmış oldunuz aslında. Konya'mıza katkı oldu. Ben de çok teşekkür ederim. Tekrar Çok geleceğim mutlu inşallah. oldum. İnşallah. sağ olun. Adem Bey. Çok O teşekkür zaman ederim. videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Paylaşıyorum. Sağ olun. Görüşürüz abi. Allah razı olsun. Sağ olasın.